Kur'an'ın en uzun suresi olan Bakara suresi, 286 ayetten oluşur. Sure, ismini 67 ila 73 ayetlerde geçen ve Arapçada, sığır, inek anlamına gelen, Bakara kelimesinden almıştır. Medine döneminde, hicretin 1. ve 2. yıllarında inmiştir. Surenin 281. ayetinin Mekke'de, veda haccı sırasında indiğine inanılır. Medine döneminde hicretten hemen sonra vahyedilmeye başlanmış ve takriben 10 yıla yayılan bir süreçte tamamlanmıştır. Kur'an'ın en uzun suresi olup, İslam hukukunun ana konuları hakkında çeşitli hükümler içermektedir. Bakara suresi, sadece sayfa ve ayet sayısı bakımından Kur'an'ın en uzun suresi değil, aynı zamanda içine aldığı konuların çokluğu ve çeşitliliği bakımından da çok yönlü bir suredir. Sure, hacim itibarıyla Kur'an'ın 1/12'sini teşkil eder. Kur'an'ın ayrıntılı bir özeti durumundadır. Bakara suresi, ayet sayısı çokluğunun yanı sıra, konu çokluğu bakımından da zengin bir suredir. Surede Kur'an, tevhid, mümin, kafir, münafıkların vasıfları, Adem'in iblis ile imtihanı ve cennetten indirilmesi, İsrailoğullarının tarih içindeki durumları, Peygamber Musa, Kabe'nin inşası ve kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi, Allah'ın birliği ve bazı nitelikleri, son olarak da İslam hukuku ve toplumuyla ilgili pek çok konu hakkında ile ilgili ayetler bulunmaktadır. Surenin 65 ila 66 ayetleri, cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyen bir Yahudi topluluğuna Allah tarafından verilen cezayı konu alır. 102. ayeti, Babil ve Sümer mitolojileriyle Tevrat ve Avesta gibi dini kaynaklarda birbirine yakın telaffuzlarla anılan Harut ve Marut kıssası ile ilgilidir. Mitolojilerde tanrı veya tanrısal varlıklar olarak anlatılan Harut ve Marut adlı şahıslar, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında Babil'in düşmüş melekleri, Kur'an'da ise insanlara sihir öğreten iki melek olarak geçmektedir. Mısır toprakları Büyük Sahra Çölü'nün bir parçası olduğundan dolayı Nil Nehri, Kum Denizi hükmündeki bu topraklara hayat vermektedir. Böyle verimsiz ve çorak bir çölün yanı başında Nil Nehri'nin sularıyla hayat bulan son derece verimli, cennet gibi yerlerin bulunması, Musa zamanında çiftçilik ve ziraat uygulamalarını Mısır halkı için son derece cazip bir hale getirmişti. Çiftçilik ve ziraat, oranın halkının karakterlerinin bir parçası haline gelmiş, o devirde Mısır halkı ziraat vasıtası olan, bakarı, sığır ve öküzü kutsal saymış, hatta ona tapacak kadar bir kutsiyet vermişlerdi. O zamanlar İsrailoğulları kabilesi de o kıtada yaşıyor ve aynı inanışın tesirinde kalıyordu. İsrailoğulları, Firavundan kurtulup Sina çölüne yerleştikleri zaman, bu buzağı hadisesi yaşanmıştır. Musa, Sina dağına çıkmış ve orada bir süre kalmıştı. İsrailoğulları da bu esnada Samiri'nin yaptığı altından bir buzağıya tapmaya başlamışlardı. Bakara suresi, Musa'nın, peygamberliğiyle İsrailoğullarının tabiatına işlemiş olan ineğe tapma inancını kesip öldürdüğünü, bir sığırın boğazlanması hadisesiyle anlatmıştır. Bakara suresinin 255. ayeti, Müslümanlar için büyük önem arz eder ve bu ayet el-Kürsi şeklinde anılır. Ayet Medine'de inmiştir ve birçok faziletinin ve koruyucu özelliğinin olduğuna inanılır. Ayet, adını ayetin içinde geçen ve taht, hükümranlık, ilim, kudret gibi anlamlara gelen kürsi kelimesinden alır ve içeriğinde Allah'ın kendisine has bazı özellikleri vurgulanır.